Evet, osiloskopumuz geldi. Açalım bakalım kutumuzu, neler çıkacak. Şöyle bir bakalım. Bunlar herhalde kalibrasyon sertifikaları. Evet. Test sonuçları, kalibrasyon sertifikası. Bunlar da proplar. 2 tane olması lazım. Evet. 2 kanal için 2 tane prop. Başka da bir şey kalmadı kutuda herhalde. Çok da güzel paketlemişler yalnız. Darbe almayacak şekilde. Çıkardım dışarıya. Evet, paketleme gayet güzel. Kutuda neler kaldı? Bir tane güç kablosu. Bir tane USB kablosu. Bir tane de manuel denemeyecek küçücük bir kağıt parçası var. Ona da bir göz atalım. Hepsini çıkaralım bakalım dışarıya. Evet. Osiloskopun kendisi. Güç kablosu, USB kablosu, proplar. Bu da işte dokümanları nasıl indireceğinize dair doküman. Kalibrasyon sertifikaları. Özelliklere kısaca bir göz atalım. Bendeki 50 MHz versiyonu. 50 MHz. Yükselme zamanı 7 nanosaniye. 1 milivolta kadar düşebiliyor. Zaman skalası da 5 nanosaniyeye kadar. %240 volt arasında çalışabiliyor. 7 inç LCD ekran. 2 tane prop. Hem 1 çarpı hem de 10 çarpı ayarlanabilir. Bir tane güç kablosu. Bir USB kablosu. Bir de CD çıktı içinden. Türkçe bir el kitabı çıkmıyor içinden. İngilizce çıktı. Açıkçası İngilizcesi de çok matah değil. Kötü bir İngilizceyle yazılmış. Bakalım, 119 sayfa. Bunu da ileride okuruz. Evet, kutusundan çıkardık. Şöyle bir göz atalım. Büyükçe bir ekran. Açma kapama üstte. Taşıma kolu var. Şöyle arkasını da göstereyim. Evet. Yanında güç girişi. Şöyle zannediyorum 2 kilodan biraz daha ağır, 2 kilo civarında bir cihaz. Güç kablomuzu takalım. Gücü açıyoruz. Hemen de açıldı. Yalnız ilk dikkatimi çeken oldukça kuvvetli bir fan sesi. Şöyle duyurmaya çalışayım. Bayağı bir fan sesi var. Bu taraftan gelen. Öyle kuvvetli bir üfleme de yok ama fan sesi var. Probumuzu da takalım.
Evet, ikinci kanalın yerini oynatalım biraz. Kapatalım. O zaman 1 oynuyor. 1'i şöyle aldık. 2'yi açtık. 2'yi oynatıyoruz. Evet, fonksiyonları izlemeden önce bir probu tanıtalım. Diğer probu göstereyim. Burada. Standart bildiğimiz osiloskop probu. Ucu çıkıyor isterseniz. Burada da gördüğünüz gibi 10 çarpı 1 çarpı. Ucunu da yerine takalım. Ayrıca şöyle aksesuarları da var. Renk halkaları. Bir tane de kompansasyon için tornavida. Probun kompansasyonu buradan yapılıyor. Şimdi öbürü normal olduğu için hani sadece göstermek amacıyla tornavidayı buraya getirip şuradaki küçük kondansatörü ayarlıyorsunuz. Ayarlı kondansatör var onun içinde. Dalganın doğru şekilde gelmesini sağlıyorsunuz. Şimdi benimki ayarlı, bir daha onu ellemeyeceğim. Ön paneline bir genel göz atalım. Ondan sonra detaylara, özellikle üst taraftakilerin detaylarına gireceğim. Şimdi 2 tane girişimiz var. Channel 1, Channel 2. 2 kanal girişi. Bir tane External Triggering denen dışarıdan tetikleme girişi. Burada gördüğünüz gibi 1 kHz ve 3 voltluk bir sinyal çıkışı var. Kalibrasyon için. Takalım tekrar. Şurada fonksiyon tuşları var. Fonksiyon tuşları ekranda çıkan menü ögelerini seçmek için. Şurada olduğu gibi şu şekilde gezebiliyoruz. Volt ayarı, zaman ayarı. Onların aşağı yukarı pozisyonları şu şekilde oynatabiliyoruz. Ya da sağa sola. Ayrıca ikinci kanal bu şekilde çıkıyor. Onun da pozisyonunu, ikinci kanal basılıyken ikinci kanalın pozisyonunu oynatabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu da ikinci kanal, birinci kanal bir arada hareket ediyor. Ayrıca bir Math menüsü var. Matematiksel işlemler. Burada ne yapılabiliyor? İşte birinci kaynak, birinci kanal, ikinci kaynak, ikinci kanal. Operatör dediği bu ikisi arasında ne yapayım? Mesela ikisini topla, ikisini çıkar, birbirinden çıkar. İkisini birbiriyle çarp, ikisini birbirine böl. Ya da FFT denilen Fourier transform'u da yapabiliyor isterseniz. Print screen düğmesi. Ya kendi hafızasına ya da buraya bir flash bellek takarsanız oraya ekranı kaydedebiliyor. Şu map'ten çıkalım. İkinci kanalı da kapatalım. Bu şekilde. Yatay menüsünde gördüğünüz gibi pencerelere bölme şansı var. Ya da normale dönüyoruz. Böyle karıştırdık, oynadık. Set to zero diyerek doğru yere oturtuyoruz. Trigger menüsüne bakalım. Edge dediği yükselen ya da düşen kenardan ya da pulse ile tetikleniyor. Edge'de bırakalım tekrar. Kaynak olarak birinci kanal, ikinci kanaldan tetikleme, dışarıdan tetikleme, AC line'dan, şebekeden tetiklenme, alternatif tetiklenme, alternating yani ikisi bir arada. Bu da yükselen kenarda mı, düşen kenarda mı tetikleneceğini ya da ikisi birden tetikleneceğini seçiyor. Modumuzda otomatik, normal ve single var.
Single bir kere tetiklendi ve durdu. Zaten cihazı da durdurdu burada. Şuradan tekrar açalım. Kaldıralım bunu. Şu single'i kaldırmamız lazım tabii ki. Normal otoya dönelim. Şimdi kaldıralım. Evet. Coupling olarak da AC, HF reject yani yüksek frekansları reddediyor. LF reject düşük frekansları reddediyor. DC coupling. Tekrar AC'ye döndük. Burada bir force düğmesi var, yani zorlama düğmesi. Bu ne demek? Normal ya da single moddayken, ki şimdi tetiklendi. Mesela normal modda diyelim ki tetikleme almıyor. Dışarıdan bir tetikleme gelmiyor ya da buradan force'a basarak, şu anda tetiklendiği için görünmüyor ama force'a basarak tetiklenmesini sağlayabiliyorsunuz. O anda dalga şeklini gösteriyor. Help menüsüne de herhangi bir yerde basıyorsunuz ve orada, hatta help'e bastıktan sonra diğer düğmelere bastığınızda ne işe yaradığını gösteriyor size. Bakın mesela set to zero. İşte sets vertical, horizontal and hold up position to zero, yani yatay, düşey ve durma pozisyonlarını sıfırlıyor. İşte trigger menü ne yapıyor? Mesela hepsini tek tek anlatıyor. Horizontal menüde neler var? İşte channel 1 düğmesine basarsanız ne oluyor? Help'e basarak tekrar çıkıyorsunuz. Burada da vertical, horizontal position söylemiştim. Trigger level'ı da buradan ayarlıyoruz. Tetikleme seviyesi. Bir de şu yukarıdaki düğmelere bir göz atalım. Şimdi burada multi-purpose dediği bir tane düğme ve basınca da select, yani seçiyor. Tıklayan bir düğme var. Bu birçok menünün içinde değişik fonksiyonu, multi-purpose dediği çok fonksiyonlu. Yani birçok menüde çevirin şurayı dediği zaman buradan çeviriyorsunuz. Baştan başlayalım. Mesela measure. Gördüğünüz gibi measure'a bastığımızda frekansını, periyodunu, yükselme zamanını, peak voltajını, genliğini vesaire hepsini gösteriyor. İkinciyi deneyelim. Cursor. Cursor'a bastığımızda şu anda off cursor. Açalım. Yani voltaj için bir cursor. Voltaj ne demek? Decay. Şuradan çevirirsek gördüğünüz gibi cursor geliyor. Bu multipurpose'u çeviriyorum. Cursor geliyor. Burada mesela diyelim ki en dipten ortaya kadar ölçmek istiyorsunuz. Şu en dipte seçtik. Diğeri üstten geliyor. Mesela tepesine kadar ölçelim ya da şuraya kadar ölçmek istiyoruz mesela. Gördüğünüz gibi 2.82 volt buraya kadar. Aşağıya işaretlemiştim. Mesela bakın şu ortaya kadar, şuraya kadar 1.42 voltmuş aşağıda ayarladığım cursor'la beraber. Ya da cursor'ın tipini değiştirelim. Mesela zaman ölçmek istiyoruz. Time. Yine buradan bu sefer sağdan soldan geliyor. Mesela şu dalganın boyunu ölçelim. Bir tane seçtik. İkinci cursor'ımız sağdan geliyor bu sefer. Şöyle hızlıca çevireyim. Şuraya koyalım mesela. Şöyle hızlı da gidiyormuş. Mesela şunun bir periyodunun uzunluğunu ölçelim. Şöyle koyduk. Şimdi şuradan şuraya kadar gördüğünüz gibi 1060 milisaniye, işte 943 Hz cursor'ı kullanarak bunu ölçtük. Cursor'ı kapattık. Acquire menüsü var. Ona da basalım. Gördüğünüz gibi mode sample, peak,
Average. Şimdi bu ne demek? Sample dediğimiz zaman işte örneklemeyi sürekli alıyor. Peak dediğimiz zaman tepelerde örnek almaya başlıyor. Average dediğimiz zaman da bunu gösterebilecek miyim? Kameranın rezolüsyonu yetecek mi bilmiyorum ama şimdi bakın buradan multipurpose'u çevireceğim. Average mesela şu anda son ölçtüğü iki dalganın averajını koyuyor. Ortalamasını koyuyor yani buraya. Bunu buradan çeviriyorum şimdi şeyi. 256. Burada son ölçtüğü 256 dalganın ortalamasını koyuyor. Tabii çok fazla oldu. Mesela 4 diyelim. Hafif hareketlendi farkındaysanız. Son 4 tanenin ortalamasını koyuyor. Son 32 tane, son 64 tane, son 256 tane. Hani çok oynaksa mesela sinyal, bunun ortalamasını alarak biraz rahatlatabiliriz. Biz modu yine sample'a yani normal alalım. Sampling ile ilgili bir ayar yapılamıyor. Enteresan. Fast Acquisition on ve off. Açık ve kapalı. Hızlı aküzisyonu açıp kapatıyor. On diyelim. Average. Sample. Evet. Display'i deneyelim. Display'de şimdi ekranla ilgili ayarlarımız var. Mesela vektör dediğimiz zaman hepsini çiziyor. Nokta yani dots dediğimiz zaman sadece noktalarla çiziyor. İşte iniş çıkışını göremiyorsunuz mesela dalganın. Bu şekilde çiziyor. Format dediğimiz normal y ekseninde gösterme. Bir de XY var. Onda ikinci kanalın da açılması lazım. Açtı zaten kendisi otomatik. X ve Y'nin birini X'e birini Y'ye koyup X, Y'yi birbirine göre çiziyor. Normale çevirelim. İkinci kanalı da kapatalım. Açmıştı onu. Display'e bir daha basayım. Persistence. Mesela bu display'i çizdikten sonra kaç saniye ekranda kalsın onu. Yani persistence'ı uzattığımız zaman mesela çizdiği şey 2 saniye boyunca kalıyor. Bakın yavaşladı zaten hareketi. 5 saniye boyunca kalıyor. Ya da infinite sonsuza kadar kalıyor. Ne çizse kalıyor. Hiç artık hareket yok. Her yeni çizdiği kalıyor üstünde. Ya da biz buna off diyelim. Normal yine hareketli haline dönsün dalga. Aşağıda wave brightness var. Yani parlaklık. Yine bakın döndür diyor. Yukarıdan multipurpose'dan döndüreceğiz. Döndürelim bakalım. Azaltalım parlaklığı. Gördüğünüz gibi dalganın parlaklığı %1'e indi. İyice düştü. İstediğiniz gibi onu da ayarlayabiliyorsunuz. %7 orada bırakayım. Tamam. Storage'a bakalım. Storage'de şu anda neyi kaydedeceğinize karar veriyorsunuz. Burada bir setup'ı var. Bir saniye. Destination 1. Mesela buradan istediğiniz destination'ı seçip sana diyorum 20 tane kayıt yapılabiliyor. Save dediğiniz anda işte onu ya aşağı flash koyduysanız onu ya da kendi belleğine saklayacak dalgayı. İşte disk diyor seçiyorsunuz zaten. DSO dediği kendisi bir şey çıkmadı çünkü ben flash bellek takmadım. Flash bellek taksaydım bir de flash belleği çıkaracaktı oraya. Uzunluk olarak gene çünkü uzunluğu da seçemiyorsunuz. Flash disk kendi belleği zannederim yetersiz. Ya da bellekteki bir şeyi yüklemek için buradan load yaparak tekrar bakabiliyoruz. Şu utility menüsüne bir bakalım. Burada bir self adjustment var. Zannederim kendi kalibrasyonunu yapıyor. Recorder'a bakalım. Yani hangi kanalı kaydedecek? Operasyon olarak işte record kaydet, tekrar oynat, durdur. Ondan sonra bu save dediği işte dediğim gibi kaç numaralı dosyaya kaydedeceğini soruyor zannederim. Save diyelim. Gene tabi flash disk istiyor.
Şu anda flash disk takılı değil. Yüklerken de gene muhtemelen hata verecek. Bir numarayı yükle. Evet. Demek ki her şeyi flash diskle yapacağız. Flash disk takarak onu da deneyebiliriz. En son olarak da şu oto fonksiyonunu göstereyim. Oto fonksiyonu, diyelim ki biz dalga böyle saçma sapan bir şekilde geldi. Ya da biz aramaya üşeniyoruz. Otoya bastık. Basar basmaz kendisi en doğru voltaj ve zaman ayarlarını seçerek dalgayı görmemizi sağlıyor. Güzel bir fonksiyon. Run stop dediğimizde bastığınız anda kırmızıya döndü bakın. Durdurdu dalgayı. Hold yani durdur gibi bir fonksiyon. Tekrar çalıştıralım. Şu utility'deki kalibrasyon şeyine de bir bakalım. Self adjust dediği bu kalibrasyon tahmin ediyorum. Basalım bakalım. Input girişlerde diyor şey olmasın. Sinyal olmasın. Şunları çıkaralım şuradan. Hatta bunu da sökerim. Evet, şimdi basalım. İçeride röleler çalışıyor. Hepsini göstermeyeyim. Biraz hızlandırayım ben. Evet, bitti. Yaklaşık 2 dakika sürdü. Şu utility menüsünde başka neler varmış, onlara da bakalım. Mesela burada bir dil seçeneği var. Bunu kaybedersek geri dönmek zor olabilir. Tekrar English'e dönelim. Diğer sayfada skin dediği muhtemelen ekranın arka renkleri. Evet. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Grip brightness. Grip dediği bu çizgiler. Arka plandaki. Onları yine multipurpose'dan şöyle bakalım. Parlattık. Ya da kısalım. İyice görünmez hale getirdik. Evet. Şöyle dursun. Diğer sayfaya da bir göz atalım. Evet, thermometer dediği şuradaki ölçek. Onu kapatabiliyoruz. Ya da açabiliyoruz. Evet, normale dönelim tekrar. Hatta şeyimizi takalım. Probumuzu takalım tekrar yerine. Evet, bakın şu anda bir şey göstermiyor. Ne yapacağız? Hemen kolaylık olsun diye otoya bastık. Evet. Şöyle daha iyi görür. Evet, gördüğünüz gibi iyi, işe yarayacak bir otoskopa benziyor. İleride otoskop kullanımı ile ilgili bazı videolar çekmeyi düşünüyorum. O zaman bazı özellikleri de daha detaylandırırız.